Abi hoş geldin. Hocam hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim, sen nasılsın? İyiyim ben de. Yalı Çapkını dizisini konuşuyoruz. 63 ve 63. bölümden sonra neler olabilir'i konuşacağız. Aynı zamanda Instagram üzerinden bize gelen soruları yanıtlayacağız abi. Dilersen hemen başlayayım. Güzel sorular gelmiş. Çok teşekkür ediyorum herkese. Şimdi öncelikle ilk soru şu. Bu bölüm yani 62. bölüm seyirciyi geri döndürme hamlesi miydi? Kesinlikle. Yalı Çapkını ne zaman 2'den fazla fragman yayınlıyorsa bilin ki işler kötü gitmiştir önceki hafta. O yüzden de insanları bir bağlarlar. Geçen sene kaç tane ön izleme yayınladılar reytingler biraz düşmeye başlayınca falan. Bu sene de 3'lere falan düşünce reyting en azından bir 5-6'lara bir çıkarma hamlesi yapmak açısından çok büyük adımlar attılar senaryoda. Birçok hikaye kapattılar yanlış giden ve tabii ki de mesela şunu da söyleyebiliriz. Afra Saraçoğlu mesela bölümün altına işte kötü yorum falan atıyordu ya da paylaşmıyordu çokça bazı bölümleri bu sezonki. Haklı, ben de paylaşmazdım. Bu bölüm mesela Hodri Meydan hashtag ile falan aslında paylaşımlar yaptığını gördük. Çok iyi bölüm tarzında da hashtaglerle paylaşımlar yaptığını gördük. Bütün herkes çok motive bir şekilde bunun reklamını, boostlamasını yaptılar. Bölüme seyirciyi çekmeye çalıştılar. Bölümde ona göre hep 62'yi bekleyin deniyordu herkes tarafından. O yüzden de ona bir çekilme yapıldı. İyi bir PR süreci yürüttüler. Ama hani bu tek bölüm özelinde kurtarsa da ilerleyen bölümleri ne kadar kurtarır? O yazdığınız senaryo ile ilgili bir şey. Ya yapım tarafında aslında bir seferberlik başlatıldı. Hem oyuncular tarafında hem senarist tarafında bile. Tam olarak arkadaşlar 62'yi bekleyin, gelecek, bomba gibi döneceğiz. Merak etmeyin, her şey düzelecek gibi bir PR hamlesi başlatıldı. Sanki tabii işte senin de dediğin gibi çok fazla fragman ve ön izleme paylaşılınca bu da aslında biraz işe yaradı. Yaklaşık 1,5-1,75 puana yakın puanını yükseltti reytinglerde. 6 barajına yaklaştı tekrardan. Yani bir anda zaten bekledikleri kısa aksiyonu hemen aldılar gibi bir durum oldu. Bunun özelinde de tabii bir başka sorumuz da şu şekilde. Şimdi her şey düzeldi mi yazmışlar? Yo, sadece tek bölümlük aslında düzeldi. Gelecek bölümlerde tekrardan aynı sıkıntıları görebiliriz. Çünkü Yalı Çapkını'nda bu olay 4-5 kere yaşandı. Reytingler düştükten sonra tekrar bir Seyfer birleşmesi, aksayan olayın kapatılması ve birkaç tane de güzel olay yaşanmasıyla birlikte bir birleşme tarzında şeyler izlemiştik. Bu bölüm diğerlerine göre aslında ikinci sezonun bir arınması gibiydi. Bütün yapılan hatalardan dönülmeye başlandı yavaş yavaş. Hepsinden dönüldüğünü söyleyemeyiz. Hala Pelin Sertel mevzusu devam ediyor. Birkaç kapanmamış hikaye var falan. Ama aslında hikaye bundan sonraki kalan 12-13 bölümünde bir ekleme oturdu. Yani kendi açısından 4-5 tane güzel hikaye ilerleyişi kurabilirler. Yalı içerisine dönmesi gerektiğini hep söylüyorduk. Biz bu diziyi 15. bölümden beri inceliyoruz. Biz 26'dan beri bu olayın böyle olması gerektiğini söylüyorduk. Aslında dizi kötüye gitmeye başladığından beridir. Nihayet 62'de akıllarına geldi. Umarım bundan da dönmezler ve devam eder buradaki aldıkları kararlar. Şunu da söylemek lazım. Bir başka yorum özelinde ayrılık olur mu yazmışlar tekrardan. Ya Seyran'la Ferit arasında boşanmaya dair bir şey bence artık yok. Çünkü o olayı bence yapmak istiyordu Mehmet Barış Günger Bey. Nevra'yı da aslında biraz o açıdan getirmişlerdi. Baktı ki seyirci ne Akın'ı ne Nevra'yı hiç sevmedi. Mesela ben Akın'ı tutmuyordum ama Nevra kanalında acaba bir şey olabilir mi diye hep bir düşünüyordum açıkçası. Ama baktı ki çok tepki çektiler. Oyuncuyla da zaten anlaşmazlıklar çıktı az sahne alınca. Herhalde o kanadı da yavaş yavaş kapatmak isteyeceklerdir. Çünkü dükkan kurşunlanma olayına falan da bu bölüm çok girmediler. Seyran'la Ferit o kadar çok konuştu ama hiç Nevra mevzusu ortaya çıkmadı. Hiç konuşulmadı. Sanki hiç yokmuş gibi davranıldı. Büyük ihtimal yavaş yavaş orayı kapatacaklar. Seyran'la Ferit özelinde tabii ki de bir noktada belki evden gitmeler ya da farklı çatışmalar olabilir. Çünkü onların ilişki dinamiğini bence diri tutan şey de bu. Ama hani şey beklemiyorum ben. Eskisi kadar böyle 10 bölüm ayrı izleyeceğimizi düşünmüyorum. Yapamazlar. Dizi çünkü bayağı bitişe doğru gidiyordu. O yüzden istese de artık senaryosu yazamaz. O yüzden içiniz rahat olsun. Ha, dizide oyunculuk bakımından ayrılık olabilir mi? İşte Akın'ı canlandıran kişi ayrılabilir. Nevra'yı canlandıran kişi ayrılabilir. Birkaç flash belki ölümü izleyebiliriz dizi içerisinde dinamiği tutmak için. Bakalım, onları göreceğiz ilerleyen bölümlerde. Şimdi onun dışında tabii 63 ve sonrasında neler olabilirle alakalı bir yorum gelmiş. Şimdi şöyle şunu konuşmak lazım. Pelin ile Ferit arasında yaşanan olayların hem Pelin ağzından hem de Ferit ağzından duyduk ve bunlar birbirinden farklı söylemlerdi. Ferit dedi ki beni sarhoş etti ve benimle birlikte olmaya kalk dedi Pelin için. Pelin de Serter'e dedi ki bana Ferit zorla sahip oldu, beni sarhoş etti, bana tecavüz ettiye getirdi aslında durumu. Şimdi bu noktada aslında bu boşuna atılan bir şengel değildi. Ortalık aslında tekrardan Pelin Ferit Seyran mevzusuna dönecek. Bu bariz. Fakat burada aslında Pelin'in yanında konumlanan bir Serter var ve artık Serter Pelin Korhanlara karşı gibi bir durum oluşacak gibi duruyor. Pelin de burada nerede kullanılacak? Tabii ki de Ferit bana zorla sahip oldu. Sizin torununuz böyle, belki tekrar bir magazin şeyi, basın olayları ortaya çıkabilir. Ferit'in gelgitler yaşadığı durumlar olabilir. Seyran
Seyran'ın sen bana yalan söylüyorsun herhalde Ferit noktası tekrar devreye girebilir. Çünkü bu olay boşuna söylenmedi. Ya bu bariz bir şekilde önümüzdeki bölümlerde biz Pelin'in tekrar çatışmaya dahil olduğunu göreceğiz. Ya bu oltayı boşuna atmadılar gerçekten. Seyran'la Ferit hem Kaya ve Sunay'la bir noktada yalının içerisinde kapışırken bir noktada da Serter ve Pelin kanadıyla da kapışacaklar. Kendi aile dinamikleri de var bu noktada. Kazım Ağa'nın ne yapacağını da konuştuğumuzda. Aslında Seyran'la Ferit birçok ilişkiye karşı, birçok kişiye karşı kapışacaklar. Onların da kendi aralarını çözmeleri gereken şeyler var. Seyran ama tamamen yelkenleri indirmedi, birçok şey kabul etmiş olsa da Ferit'in de bu noktada fedakarlıklar yapması gerekecek. Şimdi bu bölüm şu detayı gördük abi. Ferit'in elinde silah vardı Seyran'ın eline alırken gelmesin diye. Şimdi biz biliyoruz ki bir silah ortaya çıkıyorsa ve sen onu karakterin eline veriyorsan boşuna değildir. Bayağı da elinde kaldı ve o bir noktada patlayacaktır. Geçen sezon Ferit'in üzerinde patlamıştı buradaki silah. Bu sezon sanki Ferit kaza kurşunuyla birilerini vurabilecek gibime geliyor. Bu Serter'i vurmaya çalışırken acaba arkada Pelin'e mi kendisi vurur? Bunun vicdan azabıyla mı acaba farklı bir noktada mentali daha kötüye gider bilemiyorum ama hani bir noktada bence Ferit istemeden birilerini vuracak sezon finalinde gibi düşünüyorum ben. Çok gördük elinde bu bölüm. Halis Aile de eve girince kendi cebine soktu silahı falan böyle. Halis Aile hiç yadırgamadı falan bu duruma alışık olduğu için ama o zamana kadar hala elinde durması silahın çok şey anlatıyordu yani. Tam aslında ben de oraya girecektim. Bir takipçimiz bize sezon finalinde ne olabilir gibi bir soru sormuştu. Yani aslında o silah çıkarsa patlar diyorsun değil mi abi? Evet ve ben bir de şunu da göreceğim bence. Pelin'in vurulmasının da ardında bir ölüm haberi. Pelin'in ölmesiyle birlikte Seyran'ın da hamile olduğunun öğrenilmesi gibi bir olay ortaya çıkabilir. Yavaş yavaş oraya gidebilir bir ölümle. Bir aslında yeni bir doğum haberi gibi şeyler olabilir. Ve bir de Halis Ağa'nın belki de kalp krizi geçirmesi olabilir. Bu 3 tane olayı oraya entegre edebilirler. Aslında ilk düşündüğümüz ama hala gerçekleşmeyen olayları kapatabilirler sanki. Yani aslında bizim ilk sezondaki yaptığımız teori videosunun aynı söylemleri söylüyoruz. Çünkü dizi hiç ilerlemedi abi. Dizi hatta şu an ilk sezondaki 26'dan sonraki yere döndü. 27. bölümü izledik biz aslında yani baktığımızda. Hiçbir şey değişmedi o bölümler arasında. Bir Kaya geldi, Nükhet geldi aslında. Öyle düşün. Yok bence şöyle tam olarak 2. sezon 1. bölümü izledik. Çünkü oradaki mafyatik olayları da paket etmişlerdi. Tam olarak oradayız şu an. 2. sezon 2. bölümü seyredeceğiz. Önümüzdeki bölüm. O yüzden de 12-13 bölüm kala bitmeye yakın. Şey diye düşünme. Aynı şeyi söyledi bu adam. Aslında zaten böyle olması gerekiyordu ilk finalinde. 2'nin finalini böyle yapacaklar. Yani bir hamilelik haberi ya da bir doğum haberi. Bir aslında dizide sevmeyen bir karakterin ölümü. Bir de tabii ki de çok büyük bir karakterin ölümünü izleyebiliriz. Ya da onun sağlık durumunun kötüye gitmesini izleyebiliriz. Büyük şeyler olacak ama ben Ferit'in o birilerini yanlışlıkla ya da isteyerek vuracağını düşünüyorum. Katil olmaya doğru gidecek yanlışlıkla da olsa. Son olarak şundan da bahsedelim. Şimdi değişen bir Orhan var. Orhan artık şirkete gireceğini düşünüyorum. Şirkette belli bir dolaplar döndürdüğüyle alakalı sorunları çözme noktasında işlemler olacak gibi duruyor. Orhan'a da bir şey yazılacak şirket özelinde gibi geldi bana. Çünkü çok değişen bir Orhan var. Halis'e kafa tutan bir Orhan yazılabilir mi? Bu bir soru işareti. İnşallah yazılır çünkü çok güzel olur. Ayrıca şöyle bir önümüzdeki sezon çengeli atılabilir mi acaba? Orhan'ın manevi olarak babasını öldürdüğü, Ferit'in de fiziksel olarak birini öldürdüğü, baba ile oğlun birilerini öldürdüğü bir son seyredebilir miyiz ki çok acayip bir şey olabilir o zaman. Evet ya Halis Ağa'nın aslında şirketten tamamen elinin çektirilmesi noktasında Orhan bence çok büyük planlar yapacak ve aslında Halis Ağa'nın tüm gücünü kaybettikten sonra hayatında en mutlu anlarını yaşarken, son demlerini Hattuş'ta yaşarken bir noktada kalp kriziyle oğlu yüzünden belki de Orhan'ın da kendisini suçlu hissedebileceği bir senaryo izleyebiliriz. Böyle bir paralel yapılabilir ve Ferit'in de gerçek hayatta işlemiş olduğu bir cinayetle birlikte aslında 3. sezonda bambaşka bir dizi izleyebiliriz. İşte o zaman psikolojik yere kayar dizi. Hep istediğimiz noktaya gidebilir. Zaten gitmesi gereken noktada birazcık oydu. Hani romantik komedinin yanında psikolojik drama ve gerçek hayatı oradan bağlamaya çalışsınlar. Çünkü çok uzaklaşmışlardı. Hani ben o gerçek hayattan alınmıştır ibaresini hiç doğru bulmuyordum. Özellikle bu sezonki bir 20 bölümdür falan. Ama artık şimdi herhalde 3. sezonda yavaş yavaş oraya dönecekler. Hep diyorduk bu dizi 2. sezondan çok hayır gelmez. 3'te tekrar toparlar diyorduk. Teşekkürler abi. Ben teşekkür ederim. Videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar.